Motivasyonumuzdan aslında biz sorumluyuz. Motivasyonun birinin sana getirip verebileceği bir şey olmadığını anlayabilirsin aslında. Benim bir ihtiyacım var. Ben bu ihtiyacımı gerçekleştirmek için o kadar yüksek arzu duyuyorum ki harekete geçiyorum. Herkese merhaba. Bir doz özgüvene hoş geldiniz. Ben Bahar. Bu haftaki konumuz motivasyon. Motivasyon nedir? Motivasyon kaynaklarımız nelerdir? Ve motivasyon ihtiyaçlarımızı nasıl belirleyebiliriz? Bu video bu 3 sorunun etrafında olacak. İçeriklerim ilgini çekiyorsa lütfen kanalıma abone ol ve video ile ilgili yorum yazmayı unutma. Hazırsan başlayalım. Bu videoyu çekerken nereden başlasam diye içeriğini tasarlarken öncelikle motivasyonun tanımından başlamanın bize doğru bir yerde başlamak ve konuyu anlamak açısından bir fayda sağlayacağını düşündüm. Motivasyonun birçok tanımı var ama şöyle düşünebilirsiniz. Benim bir ihtiyacım var. Ben bu ihtiyacımı gerçekleştirmek için o kadar yüksek arzu duyuyorum ki harekete geçiyorum. Bu harekete geçmemi sağlayan şey motivasyon. Ve bu motivasyon dediğimiz şey benim bir projeyi alıp A'dan Z'ye hayata geçirmemi sağlıyor. Bazen hiçbir çıkarım olmadan insanlara yardım etmemi sağlıyor. Bir şeyler yaratmamı tetikliyor. Yaratım sürecimi devam ettiriyor. İş yerindeki başarımı sağlıyor. İnsanlarla olan bağımı sürdürmemi sağlıyor. Hepimizin kendi DNA'sı gibi kendi motivasyon kaynakları var. Bu videodaki amacım aslında senin motivasyon kaynağını düşünmen ve ne kadar özel bir motivasyon kurgusuna sahip olduğunu fark etmen aslında. Ben kendime baktığım zaman benim için motivasyon kaynaklarımdan bazılarının ana duruma göre değişebildiğini de fark ettim. Belki bu video içerisinde sen de bunları keşfedeceksin. Motivasyonun içerisinde benim bir karşılamak istediğim ihtiyacım var. Aynı zamanda bu motivasyonu gerçekleştirmek istediğim ihtiyaca yönelik bir arzum var. Benim motivasyonumun gücü bu ihtiyacıma yönelik olan çabamın miktarını, benim ısrarımı ve yönelimimi belirliyor. Bu noktadan baktığın zaman motivasyonun birinin sana getirip verebileceği bir şey olmadığını anlayabilirsin aslında. Motivasyonu şöyle düşünebilirsin. Mesela beni bir şey yapmaya zorlayabilirsin. Ancak beni bir şeyleri istemem için zorlayamazsın. Benim bir şeyleri sevmem, bir şeyleri isteyerek yapmam kendi içimden gelir. Kendi motivasyonumdur. Öncelikle şunu kabul edelim o zaman. Motivasyonumuzdan aslında biz sorumluyuz çoğunlukla. Ve bu noktada motivasyon türlerinden bahsetmek istiyorum. 2 tane motivasyon türü var. Biri iç motivasyon, diğeri dış motivasyon. İç motivasyon, senin bir konuyla ilgili içsel olarak bulduğun anlam karşılığında harekete geçmen. Yani hepimiz şu anda karantina dönemindeyiz mesela. Kimimiz bu Covid döneminde ekmek yapmakta ustalaştık. Kimimiz kilo verdik, egzersiz yapmaya başladık, yoga yapmaya başladık. Kimimiz kitap okumaya yöneldik. Burada bakacak olursan hepimizde bir boş zaman oldu ama bunu değerlendirme şekillerimiz farklı. Çünkü hepimizin motivasyon anlayışı farklı ve bizim yaratım süreçlerimiz, yani kendimiz için kendi bulduğumuz anlama yönelik harekete geçme süreçlerimiz aslında hepsi içsel motivasyonun bir parçası. İçsel motivasyonu içten yanmalı motor olarak da düşünebilirsin. Kendi kendine alev alan, kendi kendine enerjisini sürdürebilen bir şey bu içsel motivasyon. Öte yandan bir de dış motivasyon var. Dış motivasyon dediğimiz şey kısacası belki de havuçlarla motive olmamız. Yani havuçlardan kastım şu: övgü, takdir nedeniyle harekete geçmemiz. Ya da belki cezadan korktuğumuz için belli bir şeyleri yapmamaya yönelik motivasyonumuzun olması. İş yerinde alacağımız prim oranı nedeniyle anlık gelen mutluluk. Birinin fotoğrafımızın altına yazdığı yorum nedeniyle sürekli fotoğraf çekmeye devam etmemiz gibi şeyler. Bunlar dış motivasyon. Yani dış kaynaklı gelen övgü, beğeni nedeniyle benim yaptığım şeye arzumu sürdürerek devam etmem. Peki bunlara baktığımız zaman aralarında ne gibi farklar var? Dış motivasyon dediğimiz şey diğer kişilere bağlı, çevreye bağlı ve dolayısıyla daha kaygan bir zeminde olduğunu düşünebilirsin.
İçsel motivasyonsa daha kalıcı, daha sürdürülebilir ve kaynağı kendimiz olduğumuz için kendi içimize bakarak anlayabileceğimiz ve sürdürebileceğimiz bir motivasyon. Dolayısıyla dış motivasyona da belli noktalarda ihtiyacımız var ama başarımızı, motivasyonumuzu eğer dış kaynaklara bağlarsak bu noktada bunu sürdürebilmemiz çok mümkün olmayabilir. Motivasyonla ilgili literatüre bakarsanız literatürde birçok teori olduğunu görebilirsiniz. Benim bu videoda size bahsedeceğim teori kazanılmış ihtiyaçlar kuramı. Bu teoride Cleland bize şunu söylüyor. İhtiyaçların öğrenilerek kazanıldığını, Maslow'un aksine güdülerin öğrenilme ile kazanılabileceğini savunuyor. Kazanılmış ihtiyaçlar kuramına göre motivasyon için 3 tane farklı güdü var. Başarı güdüsü, bağlılık güdüsü ve güç güdüsü. Başarı güdüsü yüksek olan kişilere baktığımızda bu kişiler rekabet etmekten çok hoşlanıyorlar. Mükemmelliyet sınırlarını zorlamak onları tatmin ederken bu yolda ilerleyebiliyorlar. Bu kişiler sorumluluk almak istiyor. Bir amaca, o amacı gerçekleştirmeye yönelik bu yolda ilerlemek onların motivasyonlarını sürdürmelerini sağlıyor. Öte yandan bazı insanlar bağlılık ihtiyacını önemsiyor. Yani bağlılık ihtiyacı olan kişiler insan ilişkilerine önem veren, takım içerisinde çalışırken o takımın yarattığı sinerjiden mutluluk duyan kişiler. Öte yandan bazı insanlar içinse güç ihtiyacı ön plana çıkıyor. Güç ihtiyacına baktığımızda ise bu kişilerin otorite sağlamayı seven, bir amaç için belli kitleleri etkileyebilecek, onlar üzerinde bir etki yaratabilecek kişiler olduğunu görüyoruz. Bu kişiler için etki edebilmek, otoriteye sahip olmak, yani güce sahip olmak önemli bir motivasyon kaynağı. Peki sen kendine baktığın zaman bu 3 tane motivasyon kaynağından yani başarı, bağlılık ve güç arasından hangisinin senin için önemli olduğunu düşünüyorsun? Bu teoriye göre bizim hangi motivasyon ihtiyacına sahip olduğumuz, yani güç mü, başarı mı, bağlılık mı olduğumuz çocukluk yaşantımızla ilgili. Nasıl bir çocukluk yaşantısı geçirdiysek bu bizim hangi motivasyon kaynağına yakın olabileceğimizle ilgili çok ilişkili. Eğer aile bağları güçlü bir aileden geldiysek bizim için bağlılık kurmak çok önemli olabilir. Çocukken başka çocuklar üzerinde rekabet kuran, başka çocukları etkileyen bir çocuksak büyüdüğümüzde güç ihtiyacı bizim için önemli olacaktır. Eğer çocukken ailemiz tarafından bağımsız olarak sorumluluk almamız yüreklendirildiyse ileride büyüdüğümüzde başarı ve sorumluluk almak bizim için çok önemli olabilir. Dolayısıyla bu teorinin temelinde çocukluk yaşantımızın, kültürün, bunun içinde kültürün, geldiğimiz etnik kökenin hepsinin önemli olduğunu söylüyorum. Kendi motivasyon kaynağımızı anlamak bize neler sağlar diye düşünürsünüz. Mesela kendi motivasyon kaynağınızı anlarsanız, eğer şu anda kariyer aşamasındaysanız, kariyer seçim noktasında nasıl bir kariyer yolunda ilerlemek istediğinizde karar verebilirsiniz. Aynı zamanda eğer bir ekip yönetiyorsanız, ekibinizdeki bireylerin her birinin ihtiyaçlarını anlayarak belki onların işlerini daha motive yapmaları, işlerinde daha tatminde ve doyumda yaşamaları için bir ortam sağlayabilirsiniz. Bu araştırmaya göre ekibinizde başarı ihtiyacı, başarı güdüsü yüksek olan bir birey varsa ona belki tek başına yönetebileceği projeler verebilirsiniz. Ya da takım çalışmasına çok yatkın olduğunuz kişilere özellikle takım çalışmasının gerektirdiği rolleri verebilirsiniz. Ya da güçse söz konusu olan şey belki de kişileri etkilemeye yönelik rolleri bu kişilere verebilirsiniz. Dolayısıyla bizim bu ihtiyacı anlayabilmemiz hem kendi hayatımızı dizayn etmemize hem de eğer bir ekip yönetiyorsak o ekibin dinamiğini anlama noktasında bize büyük bir katkı sağlayacaktır. Örneğin güç ihtiyacı yüksek olan biri bu gücü şirketin hedeflerini gerçekleştirme noktasında şirketin amacıyla birlikte paralel doğrultuda kullandığı zaman başarısını katlayabilecektir. Bu 3 farklı ihtiyacın kesişimi de var ve bu 3 ihtiyacın her biri etkileşim içerisinde ve iş hayatındaki doyumumuzu sağlayabilmemiz için her birinin belli düzeylerde gerçekleşmesi ve bu etkileşimi sağlayabilmesi gerek. Ben size şunu sormak istiyorum aslında. Sizin motivasyon kaynaklarınız neler? Kurumsal hayata baktığınızda, iş hayatınıza baktığınızda neler sizi motive ediyor? Lütfen yorumlarınızı paylaşın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.